Herkese selamlar, merhabalar. Tahir El Koca ben YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu video ile beraber sizler için yararlı olacağını düşündüğüm ve bu kanalı diğer kripto para kanallarından ayrıştıracak olan gerçekten izleyicilere yarar sağlayabileceğini düşündüğüm bir seriye başlıyoruz. Bu seride sizlerden en çok talep gören ve yatırımcıların en çok ilgi gösterdiği bazı kripto para projelerini tek bir videoda inceleyeceğim. Bu incelemeyi tabii ki sadece kripto paradan bahsedip atlayarak değil, hem projesinden bahsedip hem temel analiz verilerine göz atıp hem de en sonunda teknik analizini yapıp hangi bölgeler alım seviyeleri, hangi bölgelere kadar düşerse ben buradan kesin alırım diyebiliyorum veya hangi bölgelere çıkarsa artık buradan sonrası risk teşkil ediyor veya bu bölgelerde satılabilir. Tüm bunları bir videoda anlatmaya çalışacağım. Bu serinin ilk videosunda, yani bu videoda da ilk konumuz Raja arkadaşlar. Uzun ismiyle Radyo Kaka, kısaltmasıyla Raja. Bildiğiniz üzere son zamanlarda çok fazla konuşulan bir kripto para projesi. Binance'te listelenmemiş durumda ve yakında listelenme durumunda fiyatında yaşanacak artışlara karşı bu kripto paraya yatırım yapılabileceğini düşündüğümden dolayı da bu videoda tüm detaylarıyla sizlere anlatacağım. Evet, tekrardan herkese selamlar. Yeni serimizin ilk videosunda Radyo Kaka'yı inceleyeceğiz. Şimdi ilk olarak CoinMarketCap üzerinden Raja'yı, yani Radyo Kaka projesine baktığımız zaman anlık olarak fiyatı 0.0021 dolar. Sıralamada 226. sırada olduğunu ve 190 küsür milyar dolaşımda arzının olduğunu görüyoruz. Maksimum ve toplam arzı ise 432 milyar seviyelerinde. Onun dışında arkadaşlar burada göstermek istediğim size bu projenin etiketleri. Şimdi etiketlerine baktığımız zaman DeFi, NFT, Metaverse, Play to Earn, Gaming, yani aslında şu anda ve 2022 yılında gündemde olabilecek, trend topik olabilecek bütün etiketler Radyo Kaka projesinde yer alıyor. Ve gördüğünüz üzere izleme listesinde de CoinMarketCap verilerine göre oldukça güzel bir durumu var. Yani izleme listesinde de oldukça fazla takipçisi var. Piyasa kısmına bakalım, hangi borsalarda bu token alınabiliyor. Gördüğünüz üzere en üstte Gate.io'da, OKEX'te, MXC'de, Paribu'da listeleniyor. Bu borsalardan alabilirsiniz. Ve Gate.io, MXC, bütün borsaların komisyon indirimli kayıt linklerini açıklamaya bırakıyorum. Eğer hala hesabınız yoksa da bu borsalardan hesap açabilirsiniz o linkler üzerinden. Bunun dışında arkadaşlar gördüğünüz üzere burada değinmek istediğim bir şey daha var. Bakın, geçtiğimiz haftalarda Binance'te listelenebilecek 6 tane coin paylaşmıştım. Bu 6 coin'den bir tanesi olan API 3 bu videoyu yayınladıktan bir iki gün sonra Binance'te listelendi. Ve o videoda Radyo Kaka'yı da paylaştım. Yani Radyo Kaka'nın da Raka token'ın da aslında Binance'te listelenme ihtimali oldukça yüksek. Bildiğiniz üzere Radyo Kaka'nın destekçilerinden birisi olan Elon Musk'ın annesi Maya Musk çok sağlam bir şekilde, çok güzel bir şekilde bu projeyi destekliyor. Bunun dışında yatırımcısı da çok fazla olduğu için, hacmi de oldukça güzel seviyelerde olduğu için Binance'te listelenme ihtimali oldukça yüksek. Ek olarak Binance CEO'su CZ'nin de Twitter'da yaptığı bir paylaşımla aslında bu projenin Binance'te listelenme ihtimalinin yükseldiğini birçok yatırımcının gördüğünü biliyorum. Yani bu durumu hatırlıyorum. Zaten o tweet'i de bulursam şu anda ekrana koyarım. Bu durumdan dolayı da Binance'te listelenme ihtimali yüksek. Listelenme ihtimali de açıkçası bu coin'i benim gözümde biraz alınabilir kılıyor. Birazdan zaten teknik olarak da inceleyeceğim. Sizler için alınabilir seviyelerini, dirençlerini, trendlerini vesaire her şeyi sizlere aktaracağım. Ama şu anda öncelikle projesini inceliyoruz. Şimdi piyasa kısmından sonra bir de şöyle bir genel bakış yapalım. Bu coin'in geçmiş fiyatlarına bakalım. All time high seviyelerine bakalım. Mesela en yüksek, tüm zamanlardaki en yüksek seviyesi 0.0118 dolar. Yani daha önce sadece şu fiyata çıkmış. Bunun dışında en düşük seviyesi ise 0.3024 dolar. Yani düştüğü en düşük seviyeden %739 yukarıdayken çıktığı en yüksek seviyedense %82.59 aşağıda. Yani gördüğünüz üzere fiyat hareketleri oldukça ciddi bir kripto para. O yüzden bu kripto parada, bu token'da yatırımlar ve alsatlar yaparken çok dikkatli olmanızı şiddetle tavsiye ederim. Dilerseniz bir de gelin web sitesi üzerinden hem de Twitter hesapları üzerinden şöyle basit bir inceleme yapalım. Bu proje neymiş, neyin nesiymiş biraz daha inceleyelim. Sonrasında da teknik olarak grafiği üzerinden bir inceleme yapalım, bir analiz yapalım. Şimdi web sitesine geldiğimiz zaman white paper'ı zaten direkt ilk sayfaya koymuşlar. Burada sizi çok teknik detaya boğmak istemiyorum. Çünkü zaten biliyorum ki yatırımcılar, yani sizler çok da teknik detaylar yerine bir projenin yükselip yükselmeyeceğini düşünerek yatırım yapmak istiyorsunuz. Şimdi geldiğimiz zaman hemen bir Türkçe'ye çevirelim.
anlaması direkt kolay olsun. Maya Musk'ın yani Elon Musk'ın annesinin burada bir yönetici olduğunu, özel yönetici olduğunu zaten direkt şuraya yazmışlar. Onun dışında bir Play to Earn projesi olan MetaMoon neredeydi o? Onu da ya Türkçe çevirince de çok kötü oluyor. Kusura bakmayın, tekrar İngilizceye çevirelim. MetaMoon oyununun ve Universal Metaverse sisteminin aslında bir araya geldiği bir proje. Yani bu proje Radyo Kaka aslında arkadaşlar bana sorarsanız tamamen bir meme token. Yani meme token nedir? Dogecoin gibi, Shiba gibi hani herhangi bir altyapısı olmayan bir sağlam bir projesi olmayan tokenlara deniyor. Ama bu token'da destekçileri olan Maya Musk, Elon Musk, Binance CEO'su CZ gibi isimler de kendilerini bu projeye dahil ettikleri için, isimlerini bu projeyle andırdıkları için çok kötü bir meme token çıkarmaktansa en azından bu tarz Metaverse, işte Play to Earn, bu tarz oyunlarla bu projenin altını doldurup popülariteden kazandırmayı hedefliyorlar. Bana sorarsanız benim gözümde bu projenin mantığı bu. Gördüğünüz üzere zaten her yerde görebilirsiniz. Metaverse yazmışlar, Metamon Game yazmışlar, Play to Earn yazmışlar, NFT yazmışlar. Hani bu şekilde her şeyi yazmışlar ama bana sorarsanız hiçbirinin tam olarak altı doldurulmuş değil. Sadece popülariteden kazanmış bu zamana kadar ve bundan sonra da popülaritesiyle kazanacağını düşünüyorum. Bu anlattıklarım olumsuz gibi gelebilir ama olumsuz konuşmuyorum arkadaşlar. Bu popülarite sayesinde bu kripto paradan, Radyo Kaka'dan güzel paralar kazanılabilir. Ben de zaten birazdan güzel bölgeleri sizlerle paylaşacağım. Onun dışında Maya Musk'ın buradaki NFT'sini görebiliyorsunuz zaten. Onun dışında web sitesiyle alakalı çok da anlatılacak bir şey yok. Şimdi Twitter hesabına baktığımız zaman tam 557 bin takipçisi var. Oldukça yüksek bir takipçi sayısı. Zaten ne kadar hani popülarite diyorum ya, işte popülarite tam olarak burada devreye giriyor. Şimdi burada bir tweet paylaştıkları zaman yani yüz binlerce insanın karşısına çıkıyor. Destekçileri de oldukça yüksek takipçili hesaplar olduğundan dolayı güzel bir popülariteyle güzel kazançlar elde edilebilecek bir proje. Güzel paralar, güzel kazançlar elde edilebilecek bir proje. Gördüğünüz üzere zaten aşağı indiğimiz zaman direkt olarak Maya Musk ve CZ yani Binance'in CEO'sunun da konuşmasını, burada bir yayınını görebilirsiniz arkadaşlar. Radyo Kaka'da oldukça sağlam bir destekleri var. O yüzden birazdan teknik analiz verileriyle de sizlere anlatacağım yerlerden bu projeye yatırım yapmayı ben oldukça mantıklı buluyorum. Tabii kesinlikle bir yatırım tavsiyesi vermemek kaydıyla. Onun dışında arkadaşlar şimdi dilerseniz gelin bir de grafik üzerinden inceleyelim. Bu proje neymiş, neyin nesiymiş baktıktan sonra bir de hangi seviyelerden alınır, hangi seviyelerden alınmaz veya satılır bunlardan da bahsedeyim. Ama öncesinde eğer hala kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Hem sizler için de yararlı olur. Yeni paylaştığım videolardan anında haberiniz olur. Hem de benim için de çok güzel bana çok güzel destek olmuş olursunuz. Twitter'dan da takip ederseniz böyle anlık analizlerimi takip etmiş olursunuz. Radyo Kaka'yı şöyle bir geniş perspektiften bakalım. Öncelikle arkadaşlar buradan çıktığı fiyattan yani şöyle tahmini yaklaşık bir seviye alalım. Şuraya kadar %3600 yükselmiş. Yani eğer 1000 dolarlık bir yatırım yapmış olsaydınız 36 bin dolarınız olacaktı. Bu kadar ciddi bir yükseliş arkadaşlar. Yani keşke yakalayabilseydik ama yakalayamadıysak da yapacak bir şey yok. Şu anda hala bu seviyelere göre daha doğrusu uygun bir fiyatta. Şimdi onun dışında orayı geçtik. Oradan yakalayamadık. Bir de tam tersi bir durum söz konusu. Buradan da %88'lik bir düşüş var arkadaşlar. Yani eğer 1000 dolarlık bir yatırım yapmış olsaydınız bu seviyeden şu an elinizde yalnızca 120 dolar kalmış olacaktı. İşte kriptonun ne kadar tehlikeli, aslında kazanç ihtimalinin ne kadar yüksek ama kaybetme ihtimalinin de o kadar yüksek olduğunu buradan bile anlayabiliyoruz. Neyse şimdi bunu da özellikle gösteriyorum ki çok böyle FOMO'ya kapılmadan, çok fazla para kazanmaya odaklanmadan, daha doğrusu odaklanıp ama riskleri de bilerek hareket etmenizi istiyorum ki daha güvenli alımlar yapınız. Şimdi buradan bir düşen trendimiz vardı arkadaşlar. 14 Kasım'dan beri gelen Bitcoin'in düşüşüyle beraber gerçekleşen bir düşen trendimiz vardı. Bitcoin %50'den fazla düştüğü zaman doğal olarak altcoin'ler de düşüyor. Doğal olarak Raka gibi, Radyo Kaka gibi token'lar da doğal olarak daha sert düşüşler yaşıyor. Buradaki düşüşümüz kırıldıktan sonra gördüğünüz üzere çok yine aslında oldukça güzel bir yükseliş yaşanmış. Şuradan baktığımız zaman
%130'luk oldukça güzel bir yükseliş yaşanmış. Buradan da baktığımız zaman tekrar bir düşen trendimiz var ve Bitcoin'in şu anda anlık olarak, yani bu videoyu çektiğim tarih itibariyle Bitcoin'de düşen trendini kırdığı için Radyo Kaka'da bu düşen trendi kırmış ve şu anda bu seviyenin üzerinde duruyor gibi gözüküyor. EMA'larımıza da baktığımız zaman şu anda 21 günlük hareketli ortalamamız şu anda bir direnç olarak çalışıyor. Bu seviyeyi kırması biraz şu anda zor gibi duruyor. Bitcoin'in hareketiyle bu seviyeler kırılabilir. Hemen yukarısında bir 0.0023 dolar direncimiz var. Onun da yukarısında 0.0026 dolar seviyelerinde bir EMA 50'miz var arkadaşlar. Şimdi tekrar bunları kapatalım. Müsper trendimize bakalım. Şu anda bir yeşil olduğunu görüyoruz. Onun dışında hacmimize bakalım. Hacmi oldukça düşük ama fiyat hareketlerine baktığımız zaman arkadaşlar şu anda 0.0020 desteğinin üzerinde olduğumuzu görüyoruz. Yani bana sorarsanız alım yapmak için özellikle 0.020 dolar desteği veya daha da düşüş ciddileşirse 0.0016 seviyeleri beklenebilir. Yok, eğer ben hemen alacağım derseniz de buradan stop koymak gerekir aslında ama stop seviyesi de oldukça uzak, yani desteğe %8 civarı bir uzaklığı var. Yani o yüzden stop seviyesi de uzak. Tekrar desteğe düşmesini veya buradaki direnci kırıp buradan bir test yapmasını beklemeniz daha yararlı olacaktır arkadaşlar. Radyo Kaka'nın genel görünümü teknik açıdan bu şekilde. Şimdi gelelim birçoğunuzun eminim çok merak ettiği Radyo Kaka 1 dolara kadar çıkar mı veya nereye kadar çıkabilir? Bunu şöyle çok basit bir bakkal hesabıyla, yani çok basit bir matematikle hesaplayalım. Şimdi Radyo Kaka'nın şu anki fiyatı 0.0021 dolar. Maksimum arzı 432 milyar. Yani bir tane Radyo Kaka'nın değerinin 1 dolar olması için maksimum arzla 1 doları çarptığımız zaman Radyo Kaka'daki toplam piyasa değerinin, yani Radyo Kaka'ya yatırılmış toplam paranın 432 milyar dolar olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi gelin bakalım. Bitcoin'deki toplam piyasa değeri 763 milyar dolar. Ethereum'daki toplam piyasa değeri 351 milyar dolar. Radyo Kaka'nın toplam ulaşması gereken değerse 432 milyar dolar. Şimdi Bitcoin'in, Ethereum'un toplam piyasa değerleri bu seviyelerdeyken sizce Radyo Kaka 432 milyar dolara çıkabilir mi? Tabii ki sizin yerinize cevap vereyim. Oldukça zor bir ihtimal. Ama şimdi biraz daha mantıklı bir tahmin yapabilmek için de Metaverse projelerinden örneğin hemen bir tanesini bulalım. Mesela Decentraland, Mana'nın toplam piyasa değeri 5 milyar dolar seviyelerinde. Şimdi Radyo Kaka'nın da yaklaşık 5 milyar civarı bir market hacmi, yani toplam piyasa değeri olduğunu düşündüğümüz zaman Radyo Kaka'nın da çıkabileceği seviyeler açıkçası buradan bir 0.1 dolara kadar çıkabilir. Yani 10 sente kadar çıkma ihtimali tabii ki var. Ancak daha da abartıp 1 dolar hedefleri vermek kesinlikle biraz abartı olacaktır. Ama dediğim gibi en azından 0.1 dolara kadar çıkma ihtimali oldukça yüksek. Tabii ki bunun için Bitcoin'in buna izin vermesi gerekiyor. Yani kripto para piyasasının hep beraber çok ciddi güzel hype'larla çok güzel seviyelere çıkması gerekiyor. Eğer olur da bu durum gerçekleşirse hem Metaverse hem NFT sektörünü bir araya getirmiş Radyo Kaka'da popülaritesiyle beraber Binance'te, Coinbase'te, bu tarz büyük borsalarda listelenip diğer Metaverse projeleriyle beraber güzel fiyatlara çıkabilir ve dediğim gibi 0.1 dolarlara kadar, 10 centlere kadar çıkması bana mantıklı geliyor arkadaşlar. Yani bu videoda benim anlatabileceklerim bunlar. Eğer kafanıza takılan farklı bir soru işareti varsa lütfen sormaktan hiç çekinmeyin. Ek olarak eğer içerik hoşunuza gittiyse videoya bir beğeni, bir de güzel yorum bırakmanız beni çok ama çok mutlu eder. YouTube'dan, Twitter'dan, Telegram'dan da takip ederseniz güncel analizlerden, güncel paylaşımlardan anında haberdar olmuş olursunuz. Bu videomuzun da böylece sonuna gelmiş olalım. Bir başka videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.